çelik kubbeden bahsetmiştik yani Milli Savunma Bakanı da tüm Türkiye'yi kaplayacak diye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları daha doğrusu böyle bir açıklama yapmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO dönüşü bununla ilgili cümleler kurmuştu. Gelsin arkadaşlar bir çelik kubbeyle ilgili görselimiz, volümüz. Buyurun hocam, bir 5,5 dakikamız var galiba. O zaman zarfında bize anlatın, dinliyoruz. Tüm Türkiye'yi kaplayacak bir gök kubbeden mi, bir kubbeden mi bahsediyoruz? Şimdi bir kere şunu şey yapayım. Bunun adı Hakim 100 olarak güncellendi. Hakim bu sistemi yöneten yapay zekanın adı. Tamam. Tamam. Bütün yöneten, bu sistemi yöneten yapay zekanın adı ve Hakim 100 olarak da güncelle. Yani upgrade edildi, geliştirildi. Çelik kubbe şu an var ve aktif. Bir kere bunun altını çizelim. Hani gelecek zaman kipi kullandığınız için söylüyorsun ama sadece sen değil. Peki hocam, bak, şimdi başka yerlerde şu an bir saldırı olduğunda bu karşı koyar. %100. %100. Yani bu var. Bakın var ve şu an aktif. Bunlar birbirlerine bağlı bir sistem içerisinde çalışıyor. Peki o zaman nedir mesele? Evet. Tüm ülkeye yayılacağı kısmı mı ecek acak? Yani çünkü, bu nereyi koruyor şu anda hocam? Onu söyleyin bakın, önce bana. Türkiye 36-42 kuzey 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alan deniz sahalarıyla birlikte 1.252.000 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip büyük bir ülke. Şimdi yani bunların menzilleri 300 kilometre, 400 kilometre, radar menzili 500-600 kilometre. Yani 5.000 kilometre değil, 4.000 kilometre değil. Tamam mı? Ha, var onlar için radar ama vurucu unsurlar dünyada böyle yani. Hani bir tek Türkiye'de de değil. Dolayısıyla bizim hava sahamızı tamamen kapatabilmek ve hiçbir şekilde boşluk vermemek için daha fazla bu sistemleri, füze sistemlerini üretmemiz gerekiyor. Sadece füzede değil, radar sistemlerini de üretmemiz gerekiyor. Sadece radar sistemi de değil, ürettiğimiz füze bataryalarının füzelerini de üretmek ve yeterli miktarda da stok üretmemiz gerekiyor. Bakın yani. Ya size şunu teyiden söylerim. Bak, teyiden. Bu sistemler var. Silahlı kuvvetlerimiz, kahraman ordumuzun emrinde. Çalışıyor bunlar. Aktifler. İşte bundan birkaç hafta önce Hava Savunma Komutanlığımıza gittik ki bu işin beynidir orası. Yayınlarımızı da yaptık orada. Yani net bir şekilde bu sistem var, çalışıyor. Dahasını söyleyeyim, S-400'ler de farklı bir şekilde ama bu sisteme entegredir. Hazırdır, personeli başındadır. O zaman şunu sorabilirsiniz. Hocam o zaman boşlukları nasıl kapatıyoruz? Evet. Boşluklar da kapanıyor ama şöyle kapanıyor. Mobil füze sistemleri var. Yani bunlar görüyorsunuz bakın araçlar üzerinde. Bunlar hareket edebiliyor, sabit değil. Bir yerde bir risk varsa, eğer orada bir boşluk varsa bunlar oralara kaydırılıyorlar. Yani ordumuz bunu takip ediyor, Savunma Bakanımız takip ediyor ve derhal oralara kaydırılıyorlar ve ne yapıyor? Efendime söyleyeyim, tedbir alınıyor. Ama gönül neyi ister? Gönül her yerde bunlar hazır olsun. Yani bir yerden bir yere kaydırmak durumunda da kalmayalım. Bunun için zaman var. Yeterli miktarda da stok olsun. Yani söylemeyeyim ne kadarını. O stok seviyesinde biz bunları muhafaza edelim. Elimizde her şey hazır olsun vesaire. Yani istenilen şey bu. Yoksa çelik kubbe şu an çalışıyor. Çelik kubbemiz var. Çok katmanlı hava savunma sistemimiz var. Geliştiriliyor. Bir tane eksik bir parça var. O da 2026 yılında kısmetse entegre olacak. Hipersonik füze. Hipersonik füze de Savunma Sanayi Başkanlığı açıkladığı için ben de burada söyleyeyim. Delta V roket firmamız tarafından Roketsan'ın bir şeyidir, partneridir, ortağıdır. İnşallah önümüzdeki yılda benim tahminim bu. Yani bir resmi açıklama yok, benim tahminim. Çünkü ziyaretine gittik, görüştük vesaire. Benim tahminim, bana da söylemediler ama önümüzdeki yıl inşallah 10 Mak'ın üzerinde 1000 kilometrenin üzerinde bir füze de geliyor. Hani muhtemelen önümüzdeki yıl olacağını ben tahmin ediyorum. Şimdi hal böyle olunca süremizin sonuna geldik evet hocam. yani bakın daha önce hatırlarsanız son cümle şunu söyleyeyim. Buyurun. Ne demiştik?
çelik kubbesi olmayan ülkeler yakın gelecekte işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar demiştik. Doğru. İşte İran. Başlangıçta ilk oturduğumuzda ne sorduk? İran hava sahasını şu an kim kontrol ediyor? İran hava sahasını İran kontrol etmiyor. Evet. Egemenliğinizden 1 santim taviz verseniz hepsini alırlar. O yüzden şu bizim bekamızdır. Olmazsa olmaz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 23 yıldır geliştirilen savunma sanayinin gelmiş olduğu noktadır. Bu vesileyle özellikle Savunma Sanayi Başkanlığımıza bu ekolojiyi kurdukları için ve bu gelişimleri sağladıkları için de ayrıca teşekkür ediyoruz.